Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hatice. Bugün sizlerle 40 beden ip askılı, askısının kenarları fırfırlı elbise kesiyoruz. Beden ölçümüz 94, bel ölçüm 76, basen ölçümüz 100, boy ölçümüz 102 santim. Kağıdımın üst kısmında gönyemle kağıdımın gönyesini alıyorum. Bir dik ve de bir açı oluşturdum. Arka yaka açıklığım 7 santim. Bu noktadan karşıya doğru 12 santim omuz genişliğimi aldım. Omuz çizgimi çizerken yukarıdaki düz çizgiden aşağıya doğru 4 santim işaretledim. Omuz çizgimi yeniden çizdim. Yakada yarım santim, omuzda 1 santim olacak şekilde ön omuz çizgimi oluşturduktan sonra 1 santim aşağıya düşerek dikiş payını, bel ölçüm 46 santim, 66 santim basen, 102 santim etek boyu ölçümü aldım ve bu ölçülerden karşıya doğru dik açılarımı oluşturdum. Omuzla bel arasını bölerek göğüs derinliği, kol derinliği ölçümü alıyorum 23 santim. Kol altı fazla açık olmasını istemiyorsanız 23'ü 20'ye çekebilirsiniz. Ben 23'e göre işaretledim. Daha sonra belki keserken yukarı doğru çekebilirim. Şu an tam bel ölçümün uzunluğun yarısını aldım. Bu noktadan karşıya doğru bir dik açı oluşturuyorum. Göğüs ölçümün 1/4'i 23,5 santim. Artı 2 santim bolluk verdim. 1 santim dikiş payı. 26,5 santime işaretimi aldım. Bu noktadan kendime doğru 6 santim dikiş payı olduğu için 6 santim kendime doğru işaretimi aldım. Ve yukarı doğru 5 santim işaretimi aldım. Bu nokta kvadro cetvelimizin geçiş noktası. Arka sırt genişliğim 39 santim, yarısı 19,5 santim, 19 santim olarak aldım. Çünkü ip askılı olacağı için pay vermeme gerek yok. Kol derinliğinden omuz başı ve sırt genişliğinden geçecek şekilde kvadro cetvelimle, kambur cetvelimle çiziyorum. Arka yaka oyuntusunu bilgi amaçlı çizdim. 3 santim aşağıya düştüm. Omuzumu 2'ye böldüm ve 1 santim daha yana doğru çektim. Bu noktadan yaka açıklığım 20 santime işaretimi aldım. Yaka açıklığımı yay cetvelimle çizdikten sonra bel ölçümün 1/4'i 19 santim. 1,5 santim rahatlık payı verdim. Bolluk 1 santim dikiş payı, 3 santim pens payı veriyorum. 24,5 santimi işaretledim. Basen ölçümün 1/4'i 25. 2 santim bolluk, 1 santim dikiş payı, 28 santimi işaretledim. Yan dikişimi yay cetvelimin iç kısmıyla, basen kısmını yay cetvelimin dış kısmıyla çizerek basen formunu oluşturuyorum. Basen genişliğimiz 28 santim, paylı ve bolluklu. Omuzdan 1 santim aşağı düşerek göğüs düşüklüğümü alıyorum. 26,5 santim göğüs düşüklüğü işaretimi aldım. İki göğüs arası ölçümüz 22 santim. Ön ortadan yana doğru 11 santime işaretimi aldım. Pensimin yerini yeniden belirledim. Kol derinliği çizgisinden aşağıya doğru 3,5 santim. Yanda da 6,5 santim, yani yandan 3 santim daha aşağıya saptırarak yan göğüs pens çizgimi oluşturdum. Şimdi etek genişliğimiz 28 santimdi. Aynı ölçüyü etek genişliğinde 5 santim fazlasını vererek 33 santim etek genişliği vererek etekte 33 santimi buldum ve işaretimi aldım. Eteği dilediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Ben çan olarak açacağım. Pens boyumu ayarlıyorum. Göğüs düşüklüğünden 4 santim daha aşağıya indim. Ön uzun pensimin, boyuna olan pensimin işaretini aldım. Basen çizgisinden de 4 santim yukarı çıkarak işaretimi aldım ve bir dik oluşturdum. Sağına soluna bel hattında 1,5 santim pens çizgimi oluşturuyorum. Çan eteği yapmanın bugün size bir başka formülünü göstereceğim. Pens çizgisini aşağıya doğru uzatarak, pensimi de kapatarak çan etek oluşumunu göstermek istiyorum.
Şimdi omuz çizgisinden aşağıya doğru 12 santim işaretledim. Askı boyum, öndeki askı boyum 12 santim. Bu noktayı kol derinliği ile birleştirdim. Daha sonra yaka ucunda kavisli bir şekilde eğri cetvelimle M yaka olacak şekilde tamamladım. Şimdi etek genişliğimi yanda da istediğim şekilde genişletebilirim. Ancak bugün size pensi daraltarak çan etek yapımını göstereceğim. Bu nedenle eteği düz bıraktım. Şimdi eteğimi kesiyorum. Dilerseniz kesimde tüm de yapabilirsiniz. Bu şekilde ayrı ayrı da beli kesik de yapabilirsiniz. Şimdi pensimi, alttaki uzun pensimi kapatarak yandaki pensime açılım verdim. Kol evinden yana doğru pens ucundaki bulunan noktadan 1 santim daha kol evinde pens formu vererek kol evimi biraz daha toparladım. Gördüğünüz gibi yan pensimizin arasındaki açılımı 3,5 santim kadar açıldı. Şimdi ön yakamın formunu kesiyorum. Ön kumaş katlı. Dilerseniz düğmeli de yapabilirsiniz. Her türlü şekle sokabilirsiniz. Bu sizin artık hayal gücünüze kalmış bir şey. Burada temel beden kalıbı olarak ip askılı M yaka kalıp çıkartıyoruz. Pensim kapalı konumda dikildiği zaman bu şekilde göğüs formu oluşmuş olacak. Şimdi etek kısmında alt kısmı kesiyorum ve etek kısmından pensin bulunduğu noktaya kadar kestim ve pensimi kapatıyorum. Pensimi kapatınca 9 santimlik bir açı oluştu. Şimdi bu arayı kağıdımla kenarına yapışkan sürerek yapıştırıyorum. Dilediğiniz ölçülerde yandan da tekrar açabilirsiniz. Kağıdımı yapıştırdıktan sonra yay cetvelimin alt kısmıyla kestim. Yandaki sarkma payını almama gerek kalmadı. Açı olunca kendisi yana doğru yükselti yaptı. Ön ortada belde 1 santim aşağıya kadar rutuşladım. Beldeki çizgimi düzenledim. Belinizi bu şekilde tüm olarak da alabilirsiniz. Ayrı ayrı da alabilirsiniz. Şimdi arka bedenimizi alalım. Arka bedenimizi alırken kol evinden yaka kısmına gelince 1 santim daha yana doğru sırt kısmında genişleme yaptım. O kısımdan aşağıya doğru sırt kısmını 2 santim daha aşağıya düşüreceğim. Ön askı boyumuz 11'di. Arka 13 olacak. Toplamda 24 santim. Arka yan ölçümü alırken ön yan ölçünün pensinin kapalı formunun ölçüsünü alıyorum. Aynı ölçünün işaretini yanda işaretledim. Pens kısmını alırken pensimi arkada 2 santim daha uzatıyorum. Kürek kemiğine doğru. Arka sırt kısmını alıyorum. 2 santim aşağıya düşürdüm. Pensimin boyutunu 2 santim daha uzatıyorum. Kürek kemiğine doğru. Pens formunu oluşturdum. Şimdi arka robamızın pensini kapatıp daha sonra yandaki almış olduğumuz ölçüyle yay cetvelimizle çizerek bel çizgimizi oluşturdum ve kesiyorum. Keserken bu şekilde kesmeniz gerekiyor arkadaşlar. Açık kestiğinizde de pensin bulunduğu noktadan tepe oluşturarak kesin. Arka sırtta perbazını tüm vermeyi düşünüyorum. Kumaşım yeterse yetmezse oradan yine keser. Tekrar kesik bir biçimde alabilirim. Şu an kalıbımı tüm olarak çıkartıyorum. Perbazını tüm aldım. Arka çıtımı da attıktan sonra artık kesime başlayabiliriz. Kumaşımız 1 metre 5 santim.
Arkayı kumaş katı 2 santim verdim. Arkayı kestim ve ön bedeni de yine aynı eteği kullanarak tüm olarak aldım arkadaşlar. Cebimi kırarken kalıbınız yoksa bu şekilde kenarlarından birer santim kırarak diğerini de onun üzerine yerleştirerek cebinizin kırma işlemini yapabilirsiniz. Cep kenarında ve fırfır kenarında biye çalışmayı tasarladım. 3 santim genişliğinde biye kestim şifondan. Cebimin kenarına öncelikle biyemi çalışıyorum. İçten dışa doğru, kenarına doğru, düz yüzüne doğru 1 santim döndürdüm ve yarım santimden dikiyorum. Bunu böyle dikmeden de kenarları temiz çıksın diye bunu yaptım. Bunu böyle dikmeden de öncelikle dikip daha sonra kenarını ütüde kırabilirdiniz. Bir arkadaşımız, bir takipçimiz bana sormuştu. Kenarları temizlemekte zorlanıyorum pervazlarda ve bu gibi biye işlemlerini kenarlarını temizlerken zorlandığını söylemişti. Ben de bu şekilde size bu çalışmada farklı bir işlem göstermek istedim. Gördüğünüz gibi arkası ve önü çok temiz bir şekilde çıktı. Askımı 2 katlı biyesiz çalışmayı tasarlamıştım daha öncesinde. Daha sonra cep ağzına biye çalışınca değiştirdim. Şimdi tek katını 6 santime düşürerek kenarına biye çalıştım iç kısımdan. Şimdi dış kısmına yarım santim çevirerek tekrar üzerine 7 milim genişliğinde biyemi çekiyorum. Biyemin genişliği 7 milim. Gördüğünüz gibi iç ve dış kısmı gayet temiz şekilde çıktı. Fırfırımın kenarlarını, biyesini temizledikten sonra 6 santim genişliğinde keseceğim. Biyemin genişliği 7 milim. 6 santim daralttım ve kol çevresine büzgümü aldım. Ortadan ikiye katlayıp omuza gelecek yerin işaretini belirleyeceğim. Şimdi cebimizi daha öncesinden işaretini almış olduğum yere işaretimi aldım. Cebimi yerleştirdim. Cebimin kenarlarından 1 milimden makine dikişi çekerek cep dikişimi tamamlayacağım. Cebimizi tamamladım. Ön robamız için ve arka robamız için pervaz kısmına ipek tela kullanıyorum. Keserken de belirtmiştim. Arka pervazımı tüm aldım. Kumaşımda kurtardığım için. Telamı kestikten sonra kumaş üzerine yerleştirirken üst üste şekerli kısımlarının birbirine denk gelmemesine dikkat edin arkadaşlar. Ütülerken de bir başka bez parçasından yardım alın ütünüzü kirlendirmemek için. Daha sonrasında tekrar üzerinden bir kez daha ütüyle geçerek sabitleyin. Ön pervazımızı da ütüledikten sonra yaka kısmını yarım santimden dikelim. Yarım santimden diktikten sonra diktiğimiz yerlere ara ara çıtlar atarak pervaz kısmını rahatlatalım. Şimdi pervazın üzerine 1 milimden çıma dikişi çekiyorum. Bedenin üzerine değil. Dikişi de altta sola doğru yatırarak pervazın üzerine çıma dikişinin gelmesine dikkat edelim. Gördüğünüz gibi dikişimiz görünmüyor ön tarafından. Arkada dikiş ölçümüz 2 santimdi. 2 santimden ölçümü dikerek eteğime kadar bitiriyorum. Şimdi arka penslerimin bulunduğu noktaların, iğnelerin bulunduğu noktaları işaretimi aldım yeniden. Arka pens boylarımı çalışıyorum. Bele oturma penslerimi. Pensimi çalıştıktan sonra arka pervazımı içe doğru döndürüp kenarlardan sabitledim. Şimdi ön yandaki pensimi çalışıyorum. Ön pensimi de çalıştım ve bitirdim. Şimdi yan dikişi etekten başlayıp sol tarafta bel kısmına doğru, basenden bele doğru gelen bölümde fermuarın bitmesini istediğim yere kadar gelip orada zikzak yapıp bitiriyorum. Fermuarı dikmek için öncelikle kenarlarına ayrı ayrı temiz overlock dikişimi çekiyorum. Şimdi fermuarı dikerken basende bitmesini istediğim yere hem bedene hem de fermuarımın bulunduğu yere üçüne birden çıtını attım ve karşılığına da çıtını attım. Yukarıdan başlayarak fermuarın kenar kısmından dikiyorum.
Öncelikle fermuarın kenar kısmından dikerken basendeki çıtlı bölmeye, fermuardaki attığımız çıtlı bölmeyi birbirine denk getirerek orada iğneleyin. Kenarından öncelikle seyrek makine dikişiyle dikebilirsiniz. Bu bir nevi teyel gibi de oluyor arkadaşlar. Ben böyle yaparak dişlerinin tam dibinden dikerek daha sağlıklı, daha güzel fermuar dikişi ortaya çıkartıyorum. Şimdi basen kısmından başlıyorum. Daha öncesinde yukarıdan başlamıştım. Basen kısmından başlarken yine çıtı attığımız yere denk getirerek çıtı iğnenin bulunduğu yere batık konumda başlayalım. Yine kenarından devam edelim. Fermuar dikişimi dikerken yanlardan öncelikle diktiğim zaman daha temiz dikiş elde ediyorum. Şimdi düz ayağımı çıkartıp fermuar ayağımı takacağım. Biliyorsunuz arkadaşlar, fermuar ayaklarının çeşitli şekilleri var. Kimisi oluklu, kimisi sağa sola kaydırmalı. Benim fermuar ayağımda, gizli fermuar ayağım sağa doğru kaydırmalı ayak olduğu için öncelikle taktıktan sonra iğnemi kontrol ediyorum. Aksi takdirde iğneyi kırabilirsiniz. Taktıktan sonra buna dikkat edelim. Şayet fermuar ayağınız bu şekildeyse. Şimdi çıt attığımız yerin bulunduğu yere iğnemizi batırarak tam fermuar dişinin dibinden dikiyorum. Bu dişi açmadan dikersem istediğim sonucu alamıyorum. Oluklu fermuar ayaklarında istediğiniz sonucu alabiliyorsunuz. Bu fermuar ayağı benim makinemin içinde çıktığı için ayrıca bir fermuar ayağı almadım. Sizler fermuar ayağı alacaksanız oluklu fermuar ayağı almanızı tavsiye ederim. Şimdi ben böyle elimle sola doğru dişleri açarak iğnenin tam dişlerin dibinden, fermuar dişlerin dibinden geçmesini sağlıyorum. Böylelikle daha iyi netice alıyorum. Şayet sizin de ayağınız bu şekilde ise benim gibi elinizle dişleri iyice sola doğru kaydırarak iğnenin de dişlerin dibinden geçmesini sağlayın. Gördüğünüz gibi tam dişlerin dibinden diktim. İstediğim sonuç bu. Tam fermuarın dibinden diktim. Şimdi fermuarımızı diğer tarafında bitirdim. Fermuarımızın dilini, kursürünü yukarı doğru çektirerek kapatalım bakalım. Evet, hiç fermuarımız gözükmüyor. Dişleri, istediğim sonuç buydu. Gördüğünüz gibi fermuar hiç gözükmüyor. Adı üstünde gizli fermuar. Bu şekilde dikmemiz gerekiyor. Şimdi ip askılarımızı ekleyelim. Eklerken ters L biçiminde yerleştirin ve çapraz bir biçimde dikin. Bir köşeden diğer köşeye kadar, daha sonra fazlalarını kesip atın. Bu şekilde çapraz ekleme yapmış olacaksınız. Askımı ikiye katladım ve 12 santime işaret attım ve ortasına da işaret attım. Kol evininden başlarken biyemi bedenin iç kısmına yerleştirerek dikiyorum. Fırfırı da düz kısmı yine bedenin düz kısmına gelecek şekilde yanda da 7 santim boşluk bırakarak başlatıyorum. Fırfırım bedenin düzüne bakıyor. Arka kısmında biyeyi yerleştirdim. Bu şekilde yerleştirmezsek ters olur arkadaşlar. Biyeyi kapatamayız. Biye askımı bedenin ters tarafına yerleştirdim. Yarım santimden dikeceğim. Öncelikle kol evi taraflarını diktim. Çıtlarımı yakanın başlarına denk getirerek şimdi fırfırımı bedenimin düz kısmına yerleştirerek diktim. Kol evinden çıktım. Biyenin üstüne doğru, şu an biyenin üzerindeyim. İp askının üzerinde yarım santimden dikişime devam ediyorum. Dikişime devam ederken büzgülerimin de formunun bozulmaması için toplu iğne ile elimle düzenleyerek dikişime devam ediyorum.
Askı tarafını bitirdim. Şimdi kol evine doğru geldim. Daha önceki çekmiş olduğum dikişin tam üzerinden geçecek şekilde fırfır dikişimi kol evi tarafında, kol evi kısmında bitiriyorum. Yanda yine 7 santimlik bir boşluk bıraktım. Fırfırlarımın başlangıç noktaları. Gördüğünüz gibi bu şekilde fırfırımı tamamladım. Şimdi askımı fırfırımın üzerine gelecek şekilde katlayarak 1 santimlik bir ip askı yapmış olacağım. Yarım santimden katladım. Daha sonra 1 santim tam dikişin üzerine 1 milim kaydıracak şekilde yerleştirerek iğneliyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Sizin görmeniz açısından katlıyorum. Bu şekilde kol altından başlayarak biyemin 1 milim üzerinden şıma şeklinde dikişimi tamamlıyorum. Dikişimin hem alttan hem de üstten aynı şekilde 1 milim gözükmesi için kapattığım biyenin uç kısmını alttaki dikişin üzerine 1 milim kaydıracak şekilde yerleştirirseniz dikişiniz aynı yerde olmuş olacak. Diğer taraftaki biyemi de aynı şekilde ekleyerek tamamladım ve şu anda kolumun bu kısmının da kapatma dikişini tamamlıyorum. Kol evindeki biyeyi arkaya doğru çevirerek fırfırımızın kol evi tarafına, omuz tarafına bakmasını sağlayacağız. Kol evinden yaka başına kadar olan bölümü içe doğru çevirdim. Bu kısmın üzerine yarım ayak gazi dikişi çekerek biyemi sabitlemiş olacağım. Temizlenmiş olacak kol evim. Fırfırım da omuz başına doğru dönmüş olacak. Ön kol evinde yine aynı şekilde yaparak burayı da aynı şekilde dikiyorum. Kol evi dikişimizi de tamamladım. Sizlerin görmeniz için bu kısmı yavaşlattım. Kol fırfırımızı bitirdik. Gördüğünüz gibi dikişimiz gayet temiz çıktı. Şimdi etek ucunu katlarken önce yarım santim, daha sonra 1 santim istediğiniz boyutlarda katlayabilirsiniz. Bir takipçim sormuştu. Yuvarlak veya dairesel etek formlarında eteklerdeki kırıklıkları, burulmaları nasıl kaybederiz diye. Şu an onu yapıyorum. Önce yarım santim, daha sonra 1 santim kapattım ve bedeni kendime çektiriyorum. Kapattığım kısmına değil, alttaki beden kısmını kendime doğru çektiriyorum. Böylelikle üstteki kapanma payı da karşıya doğru yaylanmış oluyor. Böylelikle burulma bize doğru olmamış oluyor. Orayı serbest bırakırsak dikişi diktikçe burulma bize doğru geleceği için bunu önlemek için gördüğünüz gibi çok temiz bir şekilde devam ediyorum. Bunu önlemek için bedene asılmanız gerekiyor. Kendinize doğru, karşıya doğru değil, kendinize doğru bedeni çektirmeniz gerekiyor. Örneğin bir volanlı parça diktiğinizi düşünün. Onda da aynı şekilde yapacaksınız ya da kıvırma ayağıyla çekeceksiniz. Kıvırma ayağıyla da çekerken yine aynı şekilde bedeni kendinize doğru çektirirseniz ayak daha güzel bir şekilde katlamasını yapacaktır. Sizler kol kenarındaki fırfırın kenarına çalışmış olduğum biyeyi nasıl buldunuz? Düz olsa daha mı iyi olurdu? Sizlerin de fikirlerini önemsiyorum. Bana yorumlarda belirtin. Beni hangi ülkeden, hangi şehirden izlediğinizi bana belirtin. Sizler de dikişe dair zorlandığınız yerleri bana yorumlarda anlatın. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sevdiğiniz videolara like atıp sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Başka projelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.